Sizlerin oylarıyla kapağı seçilen gençler için Osman Gazi isimli kitabımız yayımlandı. Bu vesileyle kitabımızı siz takipçilerimiz arasından 10 kişiye hediye etmek istiyoruz. Videoya yorum yapan takipçilerimiz arasından 10 kişiye kitabı hediye edeceğiz. Kitaba direkt olarak ulaşmak isteyenler için ise kitabımız bütün platformlarda bulunuyor. Bugüne kadar bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen siz takipçilerimize teşekkür ediyor ve videoya geçiyoruz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanında medeniyet aleminin en büyük iki devleti vardı. Roma ve İran İmparatorluğu. Bu iki devlet uzun bir süredir birbiriyle mücadele ediyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu senelerde Sasani Devleti, Arabistan Yarımadası'nın en güzel ve en verimli kısmı olan Yemen'i topraklarına katmak istemişti. O sıralarda Yemen, Habeşistan'a bağlıydı ve Ebrehe isminde bir vali tarafından idare ediliyordu. Yemen valisi Ebrehe, Mekke'yi ele geçirmek ve Kabe'yi yıkmak istiyordu. Bu maksatla Mekke yakınlarına kadar geldiyse de meşhur fil hadisesi mucizesiyle perişan oldu. Ebrehe'nin ölümünden sonra onun oğullarıyla kardeşlerinin birbirleriyle mücadele etmeleri, Sasanilerin Yemen'i istila etmelerini kolaylaştırdı. Neticede Yemen'e saldıran İranlılar Habeşlileri yenerek denize döktüler ve Yemen'i ele geçirdiler. O zamanlar Habeşistan, Doğu Roma'nın müttefikiydi. Roma İmparatoru Justinian, Sasanilerin Habeşlileri Yemen'de denize dökmeleri üzerine Hristiyan dindaşı olan Habeşistan'ın intikamını almaya and içti. Bunun üzerine Roma ile Sasaniler arasında yeniden harp başladı. Bu savaşlarda Sasani hükümdarı Nuşirvan'ın askerleri başarı elde ederek Fırat'ın batısına geçip Antakya'ya kadar olan araziyi yağmaladılar ve büyük miktarda ganimet elde ettiler. Bu yenilgi İmparator Justinian'in tahtından çekilmesine sebep oldu. Yerine Nibros geçti. Bu sefer Roma orduları Sasanilere karşı başarılar elde ederek eski topraklarını geri aldılar. Bu mağlubiyetten kısa süre sonra İran Şahı Nuşirvan öldü. Yerine oğlu Hürmüz geçti. Hürmüz, babasının sadık adamlarını birer birer öldürdü ve aleyhinde olan ayaklanmaları da kanla bastırdı. Askerlerini her türlü ahlaksızlığa sevk etti. Sarayı ve mahkemeleri kana buladı. Bu zulmün neticesinde emri altında olan Hindistan, İskitye, Yemen gibi vergiye bağlanmış olan yerler İran'ın emrinden çıktılar. Bu durumdan istifade eden Romalılar İran topraklarına girerek bu ülkenin altını üstüne getirdiler. Hürmüz, İran'ı bu yanlış ve zulüm hareketleriyle batırıyorken Behram onu devirip ülkeyi yıkılmaktan kurtardı. Hürmüz'ün yerine tahta oğlu 2. Hüsrev geçti. Doğuda vaziyet bu şekildeyken Avrupa'da Tuna Nehri üzerinde Avarların kuvvetleri giderek artmıştı. Roma imparatorları bunların karşısında zayıf düştüler. Avarlar ve Romalılar arasında meydana gelen kanlı muharebeler neticesinde Romalılar yenilmiş ve imparator tahtını terk edip kaçmıştı. İmparatorun kaçmasının ardından Konstantiniye'de taht kavgaları başladı. O sırada Afrika'da olan Heraklius Roma'ya karşı ayaklandı. Heraklius'un gemileri Konstantiniye sularına geldi. Şehirdeki karışıklığı sona erdirip taht varislerini öldürdükten sonra imparatorluğunu ilan etti. Roma tahtında bu olaylar yaşanırken Sasaniler bu karışıklıktan istifade ederek Roma'ya saldırmış ve Suriye'yi baştan başa ele geçirmişti. 614 senesinde Kudüs şehrini zapt ettiler. Patrik İran'a gönderildi. Kudüs'teki Hristiyanlar Mısır'a sığındılar. Pers ordusu bir taraftan Anadolu topraklarını zapt ederken diğer kısmı Mısır'ı zapt ediyordu. Habeşistan hududuna kadar Nil Vadisi'ni ele geçirdiler.
İran Şahı Hüsrev İskenderiye'ye girmiş, diğer taraftan İran ordusu Konstantiniye şehrinin Anadolu yakasına kadar ilerlemişti. Sasaniler ateşe taptıkları için nereye girerlerse oraya taptıkları ateşkedeyi kuruyor ve herkesi ateşe tapmaya zorluyorlardı. İran hükümdarı Hüsrev zaferinin maddi meyvelerini bol bol almıştı. Öyle ki ikamet ettiği şehir ganimetlerle dolmuştu. Hüsrev'in Roma'dan elde ettiği ganimetleri 960 fil, 12.000 deve ve 8.000 at taşıyordu. Ahırlarında 6.000 at ve katır besleniyordu. Sarayın muhafızları 6.000'den fazlaydı. 12.000 köle sarayın iç hizmetlerini görüyordu. Asya'nın en güzel kızlarından 3.000 bakire şahın zevkini tatmin etmek için ayrılmıştı. Yer altında inşa edilen 100 hazine, altın, gümüş ve çeşitli mücevherler ve ipeklerle dolmuştu. Sarayın duvarları 40.000 halı ile süslenmiş, tavanı da gökteki yıldızlara benzetilmek için 1000 adet altın top ile süslenmişti. Sasani ve Roma imparatorlukları arasında harpler bu şekilde seyredip İran Şahı'nın maddi gücün en yüksek derecesine çıktığı bu sıralarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Rum suresinin ilk ayetleri nazil olmuştu. Elif, Lam, Mim. Rumlar mağlup edildiler. Fakat onlar bu yenilgilerinden birkaç yıl sonra galip geleceklerdir. Karar yetkisi eninde sonunda Allah'a aittir. Bu ayetler nazil olduğu sıralarda Rumlar, İranlılar karşısında öyle bir yenilgiye uğramışlardı ki, Doğu Roma'nın birkaç sene içerisinde kendisini derleyip toplayıp İran'ın karşısına çıkacağını tahmin etmeye imkan ve ihtimal yoktu. Zira Doğu Roma bütün güçlerini, yani Suriye'yi ve Mısır'ı ve ayrıca Asya'daki vilayetlerini tamamen kaybetmişti. Avrupa tarafındaysa Avarlar Trakya'ya kadar dayanmışlardı. İmparator Heraklius, Konstantiniye surları içerisine sıkışıp kalmıştı. Mısır'ın kaybedilmesinden sonra başkent kıtlığa ve yağmaya uğramış, İmparator Heraklius, Doğu Roma'nın artık çöktüğünü kabul ederek başkentini Kuzey Afrika'da Kartaca şehrine nakletmeye karar vermişti. Doğu Roma, kelimenin tam manasıyla artık bir daha başını kaldıramayacak bir hale gelmişti. Heraklius, imparatorluğunun ilk ve son senelerinde sefahate dalmış bir adamdı. Ama İran karşısında ayağa kalkamayacak şekilde yenilmesinden sonra hemen birkaç sene içerisinde öyle bir toparlandı ki tarifi mümkün değil. Avarlarla sulh yapıp ordusunu yeniledikten sonra Sasaniler üzerine atağa kalktı ve harbe başladı. Romalıların gözünde adeta bir kahraman olmuştu. Doğu Roma tarihçilerinin hiçbiri Heraklius'un saltanatının ilk ve son zamanlarındaki haliyle saltanatının ortalarındaki bu kahramanlığının sebebini izah edemiyorlar. Heraklius, Toroslara geçip Sasanileri öyle bir bozguna uğrattı ki ilerleye ilerleye İran'ın göbeğine kadar girdi. İran Şahı, Suriye'deki önceden ele geçirdiği yerleri bırakmaktan başka kendi memleketini müdafaa kaygısına düştü. Hüsrev'in bu yenilgisi kendi hayatına mal oldu. Onu öldüren oğlu yerine geçti. Fakat İran artık çökmüştü. Böylece Doğu Roma ve Sasani sınırları Hazreti Ebubekir'in halifeliği dönemindeki son halini almış oldu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatıyla başlayan isyan hareketleri bastırıldıktan sonra Hazreti Ebubekir, İslam tarihinde yeni bir devrin başlaması için ilk adımları atıyordu. Her konuda Allah Resulüne uymayı ilke edinen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah tarafından temelleri atılmış olan İslam fetihlerini aynı istikamette devam ettirmeyi zaruri bir iman borcu biliyordu. Müslümanların ilahi kelimetullah etrafında birleşip Kur'an-ı Kerim'den hız ve güç alarak gerçekleştirdikleri bu fetihler, İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi olmuştu. Beni Şeyba'nın bir kolu olan Rebiya kabilesi, Hicaz ve Tihame'de bir kıtlığın baş göstermesi üzerine İran Kisrasından eman isteyerek Irak topraklarına yerleşmişlerdi.
Bir süre sonra İranlılar bu Müslüman Araplara saldırıp rahatsız etmeye başladılar. İran Şahı'nın ölmesiyle yönetimin kızı Boran'a geçmesi üzerine Müsenna bin Harise ve Süveyd bin Kutbe Sasani İmparatorluğu'nun topraklarına baskınlar düzenlemeye başladılar. Müsenna Küfe taraflarında, Süveyd ise Basra taraflarında akınlar düzenliyordu. Hazreti Ebubekir bu durumdan haberdar olduğu zaman Müsenna'ya bir sancak göndererek Perslerle savaşmak üzere onu görevlendirdi. Yemame'de Müseylemetül Kezzab'ı ortadan kaldıran Halid bin Velid'i de Sasani İmparatorluğu ile savaşan Müsenna bin Harise'ye yardım etmek üzere Irak'a gönderdi. Hazreti Ebubekir ona Irak'a gitmesini ve işe Ferecül Hint'ten başlamasını, Irak'a üst taraflardan girmesini, insanlarla ülfet etmesini, onları aziz ve celil olan Allah'a davet etmesini, davetine icabet etmeleri halinde icabetlerini kabul etmesini, aksi takdirde onlardan cizye almasını, cizye vermedikleri takdirde onlarla savaşmasını, hiç kimseyi kendisiyle beraber Irak'a gitmeye zorlamamasını, safları arasına dönseler bile mürtetlerden yardım istememesini, uğradığı her Müslümanla sohbet etmesini emreden bir mektup gönderdi. Müsenna'ya da mektup yazarak Basra'da Halid bin Velid'in ordusuna katılmalarını söyledi. Halid bin Velid'in komutasında kendisine iltihak eden Müsenna ve diğer komutanlarla birlikte 18.000 kişilik bir ordu mevcuda gelmişti. Halid bin Velid, Sasani topraklarına girer girmez Sasani imparatoruna ve Medain'deki komutan ve vezirlerine bir mektup yazdı. Halid bin Velid'den Perslerin sınır koruyucularına, selam hidayete tabi olana olsun. Şimdi uşaklarınızı dağıtan, mülkünüzü yağmalayan, tuzağınızı boşa çıkaran Allah'a hamdolsun. Bizim gibi namaz kılan, bizim kıblemize yönelen, bizim kestiğimiz hayvanların etlerini yiyen kimseler Müslümandırlar. Bizimle aynı hak ve yükümlülüklere tabidirler. Şimdi mektubum size ulaştığı zaman bana rehineler gönderin ve benim zimmetime girdiğinize inanın. Aksi takdirde kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki sizin hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla geldim karşınıza. Halid bin Velid 18.000 askeriyle Basra körfezinin bir liman şehri olan Übülle üzerine yürüyordu. Ferecül Hint, Perslerin en sağlam ve en müstahkem çıkış yerleriydi. Buranın valisi, karada ve deniz sahilinde Hindistan'da savaşan Hürmüz adında bir komutandı. Kisra'nın valisi olan Hürmüz, 20.000 civarında asker topladı ve Halid bin Velid'in karşısına çıktı. Bu muharebeye Zincirler Muharebesi denmesinin sebebi İran ordusu merkezindeki askerlerin birbirlerine zincirlerle bağlı olmasıydı. Bazı Müslüman kaynaklarına göre bunun nedeni askerlerin firar etmesini önlemek içindi. Ordunun sağ ve sol kanatlarında Kisra hanedanından Kubaz ile Enüşecan bulunuyordu. Merkezde bulunan Hürmüz atından inerek ileri yürüdü ve Halid bin Velid'i teke tek çarpışmaya davet etti. Hürmüz'ün teklifini kabul eden Halid ileri atıldı ve iki komutan teke tek dövüşmeye başladılar. Bu sırada Hürmüz'ün yakın korumalarından 2 kişi koşarak Halid'e saldırmaya çalıştı. Bunu fark eden Kaka bin Amr Hazretleri ileri atılarak Hazreti Halid'e yetişti. Neticede Hürmüz ve adamları Halid ve Kaka tarafından öldürüldü. Ardından Halid bin Velid ordusuna hücum emri verdi. Başsız kalan Sasani ordusu merkezi zayıf düşmüştü. İslam ordusunun kanatları Sasani ordusuna üstün geldi ve onları geri itti. Kısa sürede bozulmaya başlayan Sasani kanatları geri çekilerek savaş alanını terk etti. Birbirine zincirle bağlı olan merkez hattının ise kaçma şansı yoktu. İslam ordusu kaçanları takip etmek yerine merkez hattına saldırdı. Böylece Sasani ordusu çok büyük bir hezimete uğramış oldu.
İslam ordusu bu savaşın neticesinde çokça ganimet ve bir de büyük bir fil ele geçirmişti. 10.000'den ziyade Sasani askeri öldürülmüş, 10.000 kadarı da kaçmıştı. Buna mukabil Müslümanların kayıpları ise yüzlerle ifade edilmekteydi. Halid bin Velid, ganimetin 5'te birini ve bir de büyük fili zafer müjdesiyle Hazreti Ebubekir'e gönderdi. Müslümanlar hızla civardaki kaleleri ele geçirmeye başladılar. Bu sırada bu yenilgi haberini alan Sasani İmparatoru, Karin komutasında 25.000 kişilik bir orduyu Müslümanlar üzerine sevk etti. Karin, El Mezar'a vardığında Zincirler Muharebesi'nden kaçanlar ile karşılaştı. Bu 10.000 kişilik süvari birliğini ordusuna katarak Halid bin Velid üzerine yürüdü. İki ordu Nisan'ın 3. haftasında Essini denilen bölgede karşı karşıya geldi. Karin bin Karyanes komutasındaki askeri birliğin sağ ve sol kanatlarında yine Kubaz ve Enuşecan bulunuyordu. Sasani komutanı Karin, gelenek olduğu üzere İslam ordusundan biriyle teke tek dövüşmek istedi. Halid bin Velid onun karşısına çıkmaya hazırlanıyordu ki Makil bin Aşa ileri atılarak Karin'in karşısına çıktı. Teke tek düelloda Karin, Makil tarafından öldürüldü. Sasaniler komutanlarının öldürülmesi karşısında büyük moral kaybettiler. Ordunun komutası Kubaz ve Enuşecan'a kalmıştı. Bunun üzerine onlar ordunun moralini düzeltmek için başka bir düello teklif ettiler ve ileri çıktılar. Onların karşısına Adi bin Hatim ve Asım isminde 2 cengaver çıkmıştı. Bu düelloda Adi bin Hatim Kubaz'ı, Asım ise Enuşecan'ı öldürmüştü. Böylece bütün komutanlarını kaybeden Sasaniler tamamen başsız kalmışlardı. Bunun üzerine Halid bin Velid ordunun tümünü hücuma çıkardı. İslam ordusunun heybetinden korkan ve başsız kalan Sasaniler doğru düzgün bir direniş bile gösteremeden dağılıverdiler. Kaçan askerler Müslümanlar tarafından nehre sürülüyordu. Sasani askerlerinin birçoğu kılıçla öldürülürken birçoğu da nehirde boğularak ölmüştü. Kaynaklara göre Müslümanlar o gün Perslerden 30.000 kişiyi öldürmüşlerdi. Çok azı canını kurtarabilmişti. Müslümanların elde ettiği ganimetler saymakla bitmiyordu. Zafer müjdesi ganimetlerin 5'te 1'iyle birlikte Hazreti Ebubekir'e gönderildi. Karin, Kubaz ve Enuşecan gibi kıymetli komutanlarının Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü ve 30.000'den fazla askerini kaybettiğini öğrenen Pers hükümdarı çok hiddetlenmişti. Bunun üzerine imparatorluğun en iyi komutanlarından biri olan Enzer Zahar adındaki komutanını gönderdi. Halid bin Velid, Enzer Zahar'ın büyük bir ordu ile Velece şehrine ilerlediğini öğrenince ordusunu takviye etti ve oraya yöneldi. İki ordu Velece yakınlarında karşı karşıya geldi. Halid bin Velid, Sasani ordusunun kalabalıklığını ve Enzer Zahar'ın savaştaki yeteneklerini biliyordu. Bu yüzden stratejisini düşmanı şaşırtmak üzerine kurguladı. Gece vakti süvarileri ordugahtan çekerek 2 farklı yere konumlandırdı. Böylece ordugahta yalnızca yayalar kalmıştı. Sabah olduğunda Müslümanların yaya birlikleri Sasanilerin karşısına dizilmişti. Başlangıçta Müslümanlar savunma pozisyonu alıp Sasanilerin saldırı yapmasını beklediler. Fakat Enzer Zahar karşısındaki düşmanın sayıca az ve tamamen yaya olmasından dolayı şüphelendi ve saldırmak yerine beklemeyi tercih etti. Bunun üzerine Halid bin Velid yayalara hücuma geçmesi emrini verdi. Müslümanlar savunma pozisyonundaki Sasani ordusuna saldırdılar. Kısa süren bir savaşın ardından Halid bin Velid askerlerine ordugaha doğru çekilmelerini emretti. Müslümanların çekilmesi üzerine Sasaniler onları takip etmeye başladılar. Askerlerin Müslüman ordugahına yaklaşmaya başladığı sırada aradığı fırsatı bulan Halid bin Velid süvarilere hücum emri verdi.
Sağdan ve soldan saldırıya geçen mücahitler Sasani ordusunu iki taraftan kıskaca aldılar. Bu saldırının ardından Persler neye uğradığını şaşırdılar. Birbirlerinden habersiz kaldılar ve sonunda büyük bir hezimete uğradılar. Sasani komutanı Enzer Zar öldü ve Sasani ordusundan yalnızca 5000 kişi kurtulabildi. Velece Muharebesi'nde Halid bin Velid, Perslerin yanında yer alan Hristiyan Araplardan pek çoğunu öldürmüştü. Bunun üzerine Uleys'te bulunan Arap kabileleri, kuzeydeki bütün Hristiyan Arapları yardıma çağırdı. Ardından Sasani hükümdarından da yardım istedi. Bunun üzerine hükümdar, Uleys'e bir miktar asker gönderdi. Kuzeyden gelen Hristiyan Araplar ve doğudan gelen Perslerle birlikte Uleys'te Javan komutasında çok kalabalık bir ordu toplanmıştı. Haberi alan Halid bin Velid derhal ordusuyla Uleys'e vardı ve ansızın üzerlerine baskın yaptı. Kaynaklarda detayları net bilinmeyen bu muharebenin neticesinde 70.000 kişinin öldürüldüğü rivayet edilir. Uleys muharebesinde öldürülenlerin büyük çoğunluğu Emgişya beldesindendiler. Halid, savaşı tamamladıktan sonra Emgişya kasabasını da ele geçirdi. Orada büyük miktarda ganimet ele geçirdiler. Halid, bu ganimetleri mücahitler arasında taksim etti. Önceki ganimetlerden ayrı olarak bu ganimette her mücahidin payına 1500 dirhemlik hisse düştü. Ganimetin 1/5'i zafer müjdesiyle birlikte Hazreti Ebubekir'e gönderildi. Halid bin Velid'in fetih hareketlerinde gösterdiği gayret ve başarılar her türlü takdirin üzerindeydi. Hazreti Halid'in bu kahramanlıkları karşısında Hazreti Ebubekir Halid bin Velid'i övdü ve şöyle dedi: "Ey Kureyş topluluğu! Sizin arslanınız arslana saldırdı. Onun etlerini koparıp parçaladı. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir." Ardından Halid bin Velid Hire şehrine yürüdü. Hire, havasının ve suyunun güzelliğiyle meşhur bir beldeydi. Araplar arasında Hire'de bir gün bir gece kalmak bütün bir yıl tedavi görmekten iyidir sözü yaygındı. Halid bin Velid Hire'yi kuşatmadan önce onlara 3 seçenek sundu: Müslüman olmak, cizye vermek yahut da savaşmak. Hireliler savaşmayı seçtiler. Bunun üzerine şehir kuşatıldı. Fakat harp başlamadan önce Sasani devletinde ihtilal olduğu haberi geldi. Persler büyük hükümdarları Erdeşir'i ve mahiyetindekileri öldürmüştü. Bu suikast sonucunda Persler başlarına kimi geçireceklerini şaşkın şaşkın düşünmeye başladılar. Aralarında ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Hireliler cizye vermeyi kabul ederek barışa razı oldular. Bunun üzerine Hazreti Halid zekat ve vergi toplayıcılarıyla askerlerini ileri gönderdi. Mücahitler Müzayyah'a kadar her yere akınlar düzenlediler. Ardından Halid bin Velid Enbar şehri üzerine yürüdü. Sasanilerin önemli bir erzak ve silah merkezi konumunda bulunan Enbar şehri kısa sürede fethedildi. Bu Sasanilere vurulmuş büyük bir darbeydi. Sasaniler yaşadığı taht mücadelesi yüzünden Müslümanların fetihlerine karşı koyamaz hale gelmişlerdi. Derken Halid bin Velid Aynut Temir bölgesinde Hristiyan Araplardan bir ordu kurulduğunu öğrendi. Enbar şehrini Zibrikan bin Bedir'in idaresine vererek bölgenin önemli bir ticaret merkezi olan Aynut Temr'e yöneldi. Halid'in şehre yaklaştığı haberi üzerine Hristiyan Araplar savaş hazırlığına giriştiler. Halid bin Velid bu orduyu da kolayca dağıttı. Bu arada İyaz bin Gam'dan mektup geldi. Kendisi Halid bin Velid'den müşriklere karşı yardım istiyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh
Halid bin Velid'in yanı sıra İyaz'ı da ayrı bir plan çerçevesinde Irak fütuhatıyla görevlendirmişti. İyaz bu görevi sırasında Behra, Kelp, Gassan, Tenuh ve Decaim kabilelerinden meydana gelen güçlü bir orduyla karşılaşınca zor anlar yaşamış ve Halid'den yardım istemişti. Halid bin Velid, Aynut Temr Muharebesi'nden hemen sonra ona şu cevabı gönderdi. Halid'den İyaz'a, sana geliyorum, biraz bekle. Binekler sana gelecekler ki o binekler arslanları taşıyorlar. Üzerlerinde öldürücü zehirler olan birlikler peş peşe sana gelecektir. Bunun üzerine Halid bin Velid Dümetül Cendel'e yöneldi. Müşrik ordusu Halid bin Velid'in kendilerine doğru gelmekte olduğu haberini alınca ihtilafa düştüler. Ordunun bir komutanı diğer komutanlara şöyle dedi. İnsanlar arasında Halid'i en iyi bilen benim. Savaşta onun kadar şanslı bir kimse yoktur. Halid'in yüzünü gören bir topluluk, sayıları az da olsa çok da olsa onun karşısında mutlaka yenilgiye uğrarlar. Gelin beni dinleyin ve Müslümanlarla barış yapın. Fakat Halid'i bilmeyen diğer komutanlar onu korkaklıkla itham ettiler ve savaş kararı aldılar. Dümetül Cendel'e gelen Halid bin Velid, müşrik ordusunu perişan etti. Komutanların tamamını yakalayıp idam ettirdi. Kadınlar ve çocuklar esir alındı. Müşrik ordusundan canını kurtarabilen çok az kişi vardı. Bu sırada Hristiyan Araplar ve Sasaniler Halid bin Velid'in yokluğundan faydalanarak büyük bir ordu kurdular. Haberler Halid'e ulaştığında doğrudan Hire şehrine yöneldi. Hire şehrindeki Kaka bin Amr'a mektup yazarak Ebu Layla ile birlikte düşman üzerine gitmelerini emretti. Ordular Hire şehrinden ayrıldılar. Kısa sürede bölgeye ulaştılar ve karşılarına çıkan Sasani ordularını geri püskürttüler. Bunun üzerine kaçan Sasaniler El Muzayyah bölgesine doğru çekilmeye başladılar. Bu arada Hire şehrine ulaşan Halid bin Velid'in niyeti Kisra'nın başkenti olan Medain'i fethetmekti. Bunun için önünde engel olacak bir şehir yoktu. Ayrıca Sasani ülkesindeki iç karışıklık saldırı için büyük bir fırsattı. Ancak Hazreti Ebubekir ona böyle bir görev vermemişti ve ondan izin almaksızın bu savaşı yapmayı uygun görmüyordu. Ayrıca Muzayyah bölgesine kaçmış olan Hristiyan Araplar da hala bir tehditti. Bunun için Halid bin Velid önce bu tehlikeyi bertaraf etmeyi uygun gördü. Ordusunu 3 gruba ayıran Halid bin Velid, Musayyah'ta bekleyen Sasani güçlerini ürkütmemek için ordusunu çöl üzerinden harekete geçirmeye karar verdi. Bu sayede Sasani ordusu Müslümanların geldiğini fark edemeyecekti. Her şey planlandığı gibi oldu ve zorlu çöl yürüyüşünün ardından Halid bin Velid Musayyah'a geldi. Gece çökene kadar çölde gizlenen Halid bin Velid, gecenin karanlığında Sasani ordusunun uyuduğu bir anda çölden çıkarak bir gece baskını düzenledi. Gecenin karanlığında dört bir taraftan gelen atlılar Sasanilerin kabusu olmuştu. Mücahitler küffar ordusunu büyük bir hezimete uğrattılar. Çok az sayıda adam Müslümanların elinden kaçıp kurtuldu. Diğerleri ise koyun leşleri gibi yere düştüler. Böylece Halid bin Velid önderliğinde Basra körfezinden başlayan Irak fütuhatıyla Fırat Nehri boyunca uzanan topraklar bir yıl gibi kısa bir sürede Müslümanların hakimiyetine girmiş oldu. Halid bin Velid'in Sasani seferine başladığı sıralarda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh başka bir orduyu da Roma ile savaşması için görevlendirmişti. Romalılar Müslümanların bu kuvvetlerinin her birinin karşısına çıkacak birer askeri güç hazırlamışlardı. Müslümanların yeterli kuvvetleri olmadığı için
Roma kuvvetlerine hücum etmiyor, yalnızca kendilerine hücum eden Romalıları püskürtüyorlardı. Böylece Müslümanlar Suriye'de bir ilerleme kat edemiyorlardı. Bu durum karşısında Hazreti Ebubekir'den yardım istediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, İslam'ın yenilgi görmeyen komutanı Halid bin Velid'e emir vererek Romalılara karşı Müslümanlara yardıma gitmesini istedi. Perslerin korkulu rüyası haline gelen Halid bin Velid, bu emir karşısında derhal ordusunu topladı ve Suriye'ye hareket etti.